Şimdi bu süreci bir başlatalım artık. İç ve dış. Şu iğneleri tekrardan sökelim. Bunu da sökelim. Şimdi bunları bir ayıralım. Nasıl ilerleyeceğiz? Astarlar kalem işareti olan, yaklaşın. Şöyle görün. Kalem işareti olanlar astarlardır. Kalem işareti olmayanlar dış parçalardır. Şöyle şuraya bir bakalım. Soluma geçebilirsiniz. Şu şekilde yukarıdan aşağıya bir görün. Evet. Üçleri alayım. Süper. Üçleri de alacağım hızlıca. Bakalım nasıl oldu. Ancak bu prova olduğu için bu bizi durdurmayacaktır. Yani provası alınmış. Bizim için önemli olan bunun müşteriye tam oturması. Evet, küçülmüş biraz. Bu oturmayacak buna. Evet. Öyleyse bize bir de 38 beden manken. Bakın bunlar hep detaylar. Başımıza ne gelir? Müşterinin göğüsüstü 79. Yani göğüs 79. Bel ise nerede kağıdımız? Tam olarak arkanızda. Şöyle bir görelim. Göğüs 89'muş, pardon 79 değil. Bel 79'muş. Bel 42'ye tekabül ediyor. Göğüs 38'e tekabül ediyor. Bu da ne demek oluyor? Evet, şu anda başımıza gelen olay. Üst taraf 42'ye oturmuyor. Ama alt taraf oturuyor. Bizim şu anda neyle işimiz var? Glop takmayla. Glop takacaksak şöyle tutun, yüksekten tutun kameranızı. Glop takmayla işimiz varsa ne yapıyoruz? Üst kısmı hemen 38'e yerleştiriyoruz. Sonra da ihtiyaç olursa 42'ye de devam edeceğiz. Şimdilik alın bunu Canan Hanım. Şimdi başlayalım. 38. Evet, 38'e üst tarafı bakın giydirince anlaştık. Demek istediğimiz bu. İşte Bayarslan kurslarının arkadaşlar değeri böyle. İşte önümüze karşımıza bir şey geldi. Bu nasıl olacak? Nasıl çözülecek? Tamamen engelleri çözdürür size. Bu da ne demek oluyor? Bakın üst taraf farklı bedende ama ana kalıbı nerede çalıştık biz? 42'de. 42'de çalışmamızın da bir anlamı vardı. Şimdi biz onu bitirdik, provasını aldık. Üst taraf 38 oluyor. Arka taraf ise şöyle bir bakın 42 oluyor. Ancak kol evi oturumu her şey tamam. Bakın burası böyle dikiş payları var. Şu dikiş payı alınca üst taraf tam olarak böyle şöyle dönün etrafında. Bakın 38. Tam olarak 38 ama bel büyük. Bunun için de bir çalışma yapacağız elbette. Bizim için şu anda önemli olan müşterimizin üst tarafı 38'e uygun olduğu için hemen yaklaşıyoruz şöyle. Mankenimizde bakın ne yapıyorduk? 4 adım vardı. 4 farklı işlem vardı. Neydi o adımlar? Omuz, germe, yan, çekme. Yani omuz başı 1. adım, ön taraf 2. adım, yan taraf 3. adım, 4. adım ise toparlama. Bunu yaparsak önümüzde hatalı olan bir kumaş bile bizim ile konuşmaya başlar. Evet, sen beni doğru kullandın, ben de sana doğru cevap vereceğim der. Hemen şöyle ne yaptık? 1. adım omuz başları yerine oturdu. Bakın hiç sırtla falan uğraşmadım, kendimi boğmadım. Kırışıkta duruyor. Bu. Omuz başı 1. adım. Yakayı da yapmanız gerekiyor. Yani omuzla yaka aynı seviyede oturtturduk. Buralar oynayabilir. Sorun yok. 2. adım ise germe. Şu şekilde aşağıya doğru hafiften gerin. Çok da germeyin. Hafiften gerin. Bırakın. Burada sizin gözünüzü rahatsız edecek olan bir şey varsa, yani yukarı doğru beni toparla falan gibi bir hissiyat, duygu oluşursa acele etmeyin. Burayı da belki de tekrardan toparlama ihtiyacı duyabilirsiniz. Ben de sizi böyle uyarmış olayım. 2. adımı tamamladık. Şöyle bunu da yaptık. 1. adım omuz sabitleme, 2. adım ön germe, 3. adım yan sabitleme. Yani şu alanı aşağıda tutmak. Şöyle şuraya da iğnelerimizi alalım. Bakın aşağıda tuttum. Hemen buraya da alıyorum. Görün burayı da. Süper. Burayı da tamamlamış olduk. Ne yaptık? 1, 2, 3,
Son adım olarak kendisi zaten yerine oturacak. Evet, doğru kullandın beni. Ve 4 burası tamamlanmış oldu. Bunu da şu şekilde toparlayınca arkadaşlarım şöyle bakın. Zaten kendisi geldi yerine oturmuş oldu. Sırt toparlamayı da yaptık. Anlatım, sunum, anlaşılırlık için 1 ila 100 arasında kaç verirsiniz? Bakalım hak ediyor muyuz? Arkadaşlar 100 üzerinden kaç verirsiniz? Anlaşılırlık, anlatım, detaylandırma, sunum. Online'da da böyle öğrenilebiliyormuş diyenler 100 üzerinden kaç verirsiniz? Görmek istiyorum. Şimdi yaklaşın. Sizler puanı verirken de ben de devam ediyorum. Bunu aldık bakın. Oturdu. Alt taraf 42, üst taraf 38 olduğu halde düzgün bir manzarayla karşılaştık. Yani dedik evet, tebrikler. Düzgün yaptın. Öyleyse şimdi göğüs oturtturma işleminde glob takılacak buna. Göğüs oturtturma işleminde gerin bunu yukarıya, yakadan alın. Göğüs oturtturma yapılacak çünkü. Evet, süper. Bir bakacağım. Heyecanlandım. Bakayım. Hemen anlatayım. Süper. Ne yapmış olduk? Alttan yukarıya boşluğunu alarak yakadan toplamış olduk. Ne için? Globun yerine kırışıklık olmadan oturması için. Öyleyse ben de burayı bir toparladım. Bak, oturmuş. Şimdi ise gelecek olan globlar elimde. Şöyle şimdi size vereyim bunu. Arzu Hanım siz yanıma gelin. Eğer her şey tamamsa, yani bizim için hedefimiz bunların düzgün oturması. Neden? Müşteri de içeriden kırışık bir an veya alan görmesin diye. Ne yapıyoruz? Toparladık. Bıraktık. Ne yapıyoruz? Burası da öyle. Arkadaşlar bu kadar detay eğitim için. Yoksa ustalar bunu yapmazlar. Bu kadar uğraşmazlar yani. Hemen bilirler işin ne olacağını. Bazılarınki de çoğu da ama bozuluyor. Ama bu biraz sakin ilerliyor. Şimdi bizim istediğimiz şey şu alanın, şu bölgenin şu şekilde gergin oturması. Şurası için de öyle. Gergin oturacak ki glob geldiği zaman rahat otursun. Şimdi alalım globumuzu. Bir bakalım. Bu glob buna büyük Arzu Hanım. Bizim bir küçük bu arada kaç almıştık? Biz 90 mı almıştık? 85 rica verin onu, o 85. Süper. Bu bir dakika. Verin bakayım. Bu bunun globu değil. Değil mi? Hayır. Normal konuşabilirsiniz. Gizli bir şey. Canlı ekranda sessiz konuşuyoruz. Ben masadan getirdim onları, bilmiyorum. Tamam. Bu bizim değil. Tamam. 90 mı aldık acaba? Yok hayır. Ben hatırlamaya çalışıyorum. 90 mı aldık 90 biz? yazdık listeye. 42 beden için 90 aldık ama müşterinin üstü 80 çıktı. Bir dakika. 38 çıktı. Bunun için 80-85 kullanıyoruz. O yüzden elimizde şu anda 85 var. Şunu bir alın. Şöyle arkadaşlar. Az önce globlar büyüktü buna. O yüzden hemen bir bıraktık onu. Şu anda elimizde olan globlarda 85. Bilginiz olsun. Bunu da kenara not alın. 85 beden glob kullanıyoruz. Şimdi burada sizlere şöyle ilk sabitleme. Bunlar şimdi burada bir dursun. Size önemli bir şey anlatacağım. Globlarla alakalı birçoğumuzun yaptığı hata, sonradan globlarda toplanma olayı birçoğumuzun yaptığı hatalardan birisi. Globların eğer toplanmasını istemiyorsak, böyle içeride kırış kırış olmasını istemiyorsak, glob oturtturmayı hemen acele edip de işte nasıl yapacağım diye değil, doğru adımı nasıl yapacağınızı göstereceğim. Globunuzu yerleştirdiniz. Bakın aynen böyle avuçluyorsunuz. Yerleştirin. Eğer ki bunu yaparsanız böyle üstte boşluk kalırsa bu hatadır. Ama şöyle yaparsanız aşağıya çok indirirsiniz. Burada boşluk kalır, bu da hatadır. Hayır öyle değil. Globu avuçlayacaksınız, tam oturacak. Hem burası hem avuç içi oturacak. Şurada bir boşluk kalabilir. Böyle bir boşluk kalması göğüsü dışarıdan çıkıntılı ve fiziği düzgün gösterecektir. Yani burada niye boşluk var? Ya bu niye oturmuyor? Bu böyle değil. Tamamen yeni başlayanlarımızın takıldığı nokta. Ya hocam göğüs ucu boş. Ne yapalım? Benim yaptığım gibi yapın. Ancak en son ütüyü göğüs ucuna vurmayacaksınız. Ezmeyeceksiniz globu. Dönüşü olmayan bir çirkin manzara oluyor. Bu olayda
Avuçlayın şöyle, bastırın. Kendisi oturacaktır zaten. Hem burası dolu, bakın eziyorum gitmiyor, hem burası dolu. Komplesi dolu ama uç boş. Anlaştık bakın, uç boş, burası tamam. Şimdi ben de bunu böyle yerleştirdim. İlk adım nedir? Büyük iğne, iri iğne. Şöyle bir tane büyük iğne, bir de su damlaları da var böyle. Büyük iğneler yani 5,5 santimlik uzun iğneler. İlk önce yaptığınız işlem göğüs ortasına bunu sabitlemek. Bunu yaparsanız asla sıkıntı yaşamazsınız. Globların doğru oturduğunu da göreceksiniz. Birinci adım oydu. Hemen bunu da aynı şekilde yerleştiriyorum. Bakın. Hiç durmuyorum. Burası ve burası. Oturdu mu? Oturdu. Daha da büyük bir iğne kullanırsanız daha zevklidir bu işler. Ben hep böyle şeyler kullanırım. Gerçekten daha keyifli oluyor. Şöyle bunu da bakıyorum kontrol. Ya evet boşluk yok. Tamam. Tam olarak bunu istedik. Anlaştık. Burayı sabitledik. Şimdi ise arkadaşlar şöyle 1 2 bakın biraz uzaktan görün. 3 burası çok önemli. 4 size sabitlemeleri gösteriyorum. Böyle 5 6 7 rakam önemli değil. Mantık önemli. Niye bunu yaptığımız önemli. Şimdi bir tane biraz daha verin bana. Ana sabitlemeleri yaptık. Şu andan itibaren manken üzerinde duruşun sabit kalmasıyla alakalı sorunumuz yok. Böyle bunu da sabitledik. Alalım onu da. Önemli değil. Küçük de alabiliriz. Küçük de alabiliriz. Büyükler de olur. Şurada da var bakın. Onları da verebilirsiniz. Şöyle bunları bir sabitleyelim. Önemli olan burada almış olduğumuz gergin noktada, yani gergin olan noktayı bozmamamız ve tam olarak da size bunu canlı canlı yaşatacağım. Böyle. Bayarslan iğneleri de ne kadar çalışmış ya. Yorulmuşlar. Şöyle. Bunları da aldık. Şimdi ne yapmış oldum? Ana sabitleme, bakın buraya dikkat edin. Şimdi bazen arkadaşlarımız çalışıyorlar. Ben bozuklukları görüyorum. Kendisi hala bana savunma yapıyor. Ben diyor hayır diyorum. Sen böyle yaptığın için bu bozulmuş. Kabul de etmiyor. Bu nasıl oluyor? Kabul de etmiyor ama her zaman bellidir. Yani ben çok tecrübeli olduğum için bu konularda binlerce üretmişimdir yani. Ve binlerce de hata yapmışımdır. Hata yapmadan da zaten bu seviyeye gelmem mümkün değildi. Şimdi bu noktaya dikkat edin. Ne yaptık? Globu yerleştirdik. Bir iğne taktık. Buraya da iğne taktık. Artık bu kımıldamaz. Sonra çerçeveledik. Bıraktık. Şimdi gelelim. Artık sökün. Üstte arkayı, omuzları sökün. Alt tarafları sökün. Bitti artık işiniz. Globla alakalı tüm detaylar bitti. Şöyle şunları da çıkartıyorum. Şimdi globun sabitlemesini yapacağız. Ne yaptık? Bunları artık açtık. Şimdi bu bölgede bu iğneleri bırakmıyorsunuz. Kesinlikle bu iğneleri bırakmıyorsunuz. Buraya küçük iğneleri çeviriyorsunuz ki makinenin altında dikişe girecek. Şimdi size doğru globun nasıl gerildiğini, nasıl daha düzgün duracağını göstereceğim. Şöyle bir ekranı görmek istiyorum. Evet. Süper. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Gerçekten çok iyi bir kitlemiz var. Şöyle bakın. Elimi çekmiyorum. İğnemi taktım, çevirdim. Ne oldu? Buradan çıktı. Hepsini aynı işlemi yapalım. Hemen devam ediyorum. Şimdi ben tecrübeli olduğum için şu anda iğneyi çıkartıyorum. Ama siz iğneyi çıkartmadan alın böyle çevirin. Bu şekilde. Şöyle alt tarafa da geçelim. Aynı işleme. Kesinlikle kaymayacak. Böyle yerleştirin. Çevirin. Buna dikkat ederseniz şu nokta özellikle elinizi yerleştirirken kırıştırıyorsunuz. Bakın şu noktalardan elinizi içeriye sokarken kırıştırıyorsunuz. Halbuki öyle yapmayın. Komple çıkartın. Değil mi? Böyle yaparsanız bunu şöyle düşünmeyin arkadaşlar. Bu illa omuzda duracak. Elinizi öyle sokacaksınız. Öyle değildir bu. Tamamen sizin kontrolünüzde. Komple çıkartırsınız. Şöyle böyle yaparsanız işlemi hata yapmazsınız. Bakın. Şöyle söyleyeyim. Bak.
alırsınız, kumaşa kasmazsınız, germezsiniz, göğüs ortası sorununu yaşamazsınız. Hemen bunu da devam ettiriyorum. Şöyle. Bakın. Bakın ne yapıyorum? Kumaşı yukarıdan toplamak yerine hemen elimle yönettim bunu ve geldim. Şöyle çıkarttım. Şöyle de devam ediyorum. Bu. Bir dakika. Dikkat edin, bir yeri yaparken öteki taraf bozulmasın. Şöyle sakince ilerliyorum. Özellikle de göğüs ortasını en sona bırakıyorum. Dikkat edin. Göğüs ortasını en sona bırakıyorum. Şimdi ben burada canlı sizlere bunu gösteriyorum. Az sonra uygulamada da göreceksiniz. Sonucu o zaman siz yorum yapacaksınız. Evet, gerçekten böyle miymiş? Gerçekten buna gerek var mıymış? Gerçekten dikkat etmemiz gereken noktalar bu muymuş? Siz kendiniz az sonra canlı görünce göreceksiniz sonucu. Hani o gergin jilet gibi oturan, çöküntüsü güzel olan gloplar var ya. Ha, böyle yapılıyor. Şimdi de göreceksiniz. Şöyle şu son noktaya geldik. Uç kısmını, iğneyi bakın görün içeriden. Şunu görün, iğneyi çıkartmadım. İğneyi çıkartmadım ama bunu alıyorum. Hemen şöyle sabitledim. Şöyle dışarıdan da görün. Bu. Buraya kadar anladıysak lütfen bir yazalım. Buraya kadar anladıysak lütfen bir yazalım. Ekim'deki şöyle bunu da alayım bir dakika. Bakın. Şu çok önemli. Elinizi içeriden sağlıklı tutun. İğnenizi mankenden çıkartın. Sabitleyin. Yani burada olması fark etmez. Yeter ki kumaşı içeride tutsun. Şöyle içeriği görün. Ya bundan sonra nasıl bozulsun bu? Nasıl bozulacak? Bozulmaz ki. Gelin size burada bir tüyo daha vereceğim. Siz karşıdaki bekleyin, geliyorum hemen. Şimdi bizlerin bu seviyede artık karar aşaması, bazen çift dikiş, bazen tek dikiş olayımız var. Sizi şöyle bir alayım, globu dikime başlamadan önce çok önemli detaylar var. Arkadaşlar, Ekim'deki canlı online sisteme katılmayı düşünen kimler var? Ekim'de canlı online sisteme katılmak isteyenler katılacağım yazabilirler şu anda. Ben de ortalama sayıyı görebilirim. Yani ailemizde kimler olacak o zaman grubumuzda. Canlı online Ekim ayında 6 Ekim'de başlayacak olan canlı online eğitimine katılmayı düşünenler katılmayı düşünüyorum diye yazabilirler. Veya katılacağım diyenler varsa katılacağım diye yazabilirler. Kesin de konuşabilirler yani. Şöyle bir görelim. Bu süreçte arkadaşlar, sizler yazana kadar ben de bunu tamamlayacağım. Bu süreçte şimdi bazı arkadaşlarımız tek dikiş yapar, bazı arkadaşlarımız çift dikiş yapar. Ben çift dikiş planındayım ama bu dikişlerde de şöyle söyleyelim. Biz mesela, evet, anlaşıldı ki Ekim ayındaki kursumuzda çok canlı geçecek, sohbetli geçecek yani. Ben de bazen sıkılınca oturup sohbet edeceğim sizlerle. İşi bırakacağız. Şöyle bir görelim. Şimdi oradan alalım. Şöyle. Evet. Şimdi buradan, şimdi bazı ustalarımız bunu eliyle hissederler. Ben bazen buradan dikiyorum. Bazı ustalarımız da der ki yok, ben globu görmek istiyorum. O da olur. Fark etmez. Şimdi bunu şöyle bir alalım. Ben hemen ilk dikişi yapacağım. Bakın. Ya süpersiniz. Gerçekten enerjinizi hissediyorum şu anda. Teşekkür ediyorum size de. Bu arada makinem çok hassas davranıyor şu an bana. Ayak kaldıracakken direkt kesime gidiyor. Şöyle bir tamamlayalım şunu. Şimdi burayı aldım. Şöyle tamamladım. Bu ilk hamleydi. Şimdi size bir şey göstereceğim.
Bu seviyede arkadaşlar bakın. Şöyle iğneleri acilen çıkartıyorum. Hepsini artık dikildiği için göz ortasında artık çıkartabiliriz. Şöyle hızlı hızlı bunları bir çıkartalım. Şöyle. Şimdi ikinci bir dikiş hattıyla gerginliği taçlandıracağız. Bakın bu şu anda böyle duruyor. İkinci bir dikiş hattının mantığı glop ortasındaki gerginliği tamamlamak. Eğer ki siz bunu yapabilirsiniz de yapmayabilirsiniz. Ben kendim şahsen her zaman bunun taraftarıyım. Gerçekten içeride bir kavis oluşumu, gerçekten içeride bir çalışma mantığını bize gösteriyor. Şöyle bir yakından görün. Ben de ekranı görmek istiyorum. Şöyle şu dikiş şöyle. Böyle tam olarak bunu görün. Şunu gördük. Şimdi bunun üzerine bizler ikinci bir dikiş olan hattı yaparsak globu burada gelecek, taçlandıracak. Bizi de, müşteriyi de, kullanıcıyı da herkesi memnun edecek. Şimdi siz izliyorsunuz. Hazır olun bir görün bakalım benimle beraber. Ben ilk dikişi yaptım. Glob çevresi. İkinci dikişte şu ufaktan kırışıklık bile değil. O kadar kaliteli ki kırışıklık bile olmadığı halde ben bir usta olarak bunu tamamlamak istiyorum. Takip edin bakalım sizler ne diyeceksiniz az sonra. Ben ikisini de size göstermiş olacağım. Şöyle hemen şurayı bir görün. Bir ayak payı veya bir ayak payından biraz daha fazla. Bir ayak payı veya bir ayak payından biraz daha fazla olabilir. Yani ben diyorum ki bu böyle de olabilir. İstersek böyle de olabilir. Pekala hocam. Böyle olursa ne olur? Böyle olursa ne olur? Evet, ikisi arasında bakın dikkat edin. İkisi arasında ciddi bir fark var. Ayak böyle olursa ne olur sorusunun cevabı, böyle olursa ne olur sorusunun cevabı şimdi görünecek. Eğer ben bunu böyle sıfırdan yaparsam süs dikişi olur. Sadece tasarım dikişi olur. Eğer biraz içeriye alırsam germe dikişi olur. Biraz içeriden alıp şimdi size onu göstereceğim. Germe dikişi yapıyorum şu anda. Şöyle. Ben bunu buradan başlattım. Geniş şekilde. Durdum. Geniş hiç bozmuyorum. Böyle devam ediyorum. Az sonra herkes bir gülümseyecek. Hazır olun. Evet. Şu makası bir alayım. Şurada. Yaklaşın. Önce ben gülümseyeyim. Arkadaşlar bunun ismi germe dikişidir. Bu germe dikişinde artık satende bakın hepimizi bir gülümsetir yani kalitesiyle. Şu gerginliğe bakın. Şu orta oturuma bakın. Evet, yorumlarınızı alabilirim şu anda. Ne diyorsunuz? Eğer bakın ayak payı bir pay olsaydı süs dikişi olurdu. Bunun adı ise germe dikişidir. Böyle de genişletebilirsiniz. Yani tercihe bağlı. Şimdi yorumlarınızı yapın lütfen. Fikirlerinizi almak istiyorum. Hemen ben de burayı hızlıca bir tamamlayayım. Beraberce. Hocam herkes çok memnun. Az önce 3 dakikada anlattığımız şimdi 30 saniye sürebilir tabii ki. Normalde böyledir yani usta işleri. Evet, Arzu Hanım şu anda alıyor iğneleri. Şöyle bir görün. Evet. Bunun adı germe dikişidir. Arkadaşlar bu germeyi yaparsanız içerideki saten gergin, düzgün ve sağlıklı olur. Şimdi bizim yapacağımız işlemlerde tabii ki detaylarım benim hiçbir zaman bitmez. Şöyle bir görün. Evet. Bu bakın hep gördüğümüz zaman ya bunlar ne kadar kaliteli. Ya bunlar nasıl çalışılıyor? Neden globlarımız bizim yaptıklarımız bozuk çıkıyor da milletin yaptığı böyle düzgün çıkıyor? Evet. İnşallah Ekim'de de bunları artık hayatımıza tam olarak geçirmenize ben vesile olacağım. Ve orada da sizlere çok daha detaylısını vereceğim. Bu model bitene kadar bizler beraberiz. Bu planlamaları beraber yapacağız. Bunlar da benim sizlere hediyem olsun. Hem de canlı online sistemin nasıl olduğunu beraber keşfetmiş olalım. Şimdi gördüysek, beğendiysek
Ya ben bakınca mutlu oluyorum. Yüzümü güldürüyor. Gerçekten şunu görünce, şu gerginliği görünce yüzümü güldürüyor. Bunu yapmanın başka bir yolu yok mu hocam? Var arkadaşlar. Bu kadar dikişi göstermeden de bunu yapmanın bir yolu var. İnşallah onu da Ekim ayında görürüz diye söylüyorum. Yani çünkü bir tane elimizde beden var. Artık yürüyeceğiz yani. Orada 6 tane farklı yapım olacağı için bol konuşması olacak. Şöyle Arzu Hanım, şimdi biz bunu bitirdik. Şimdi bundan sonra balenleme olacak. Arkadaşlar bunun balenlemesi olacak. Şöyle bir görün. Bir tanesini yapacağız. Hemen bir parça balen ile bir çalışma başlatacağım. Sonrasında günü güzelleştireceğiz biraz daha. Şöyle bir göreyim. Açığımız vardı Arzu Hanım. Varsa daha iyi olur. Hatta orada raflarda var bir sürü. Şöyle orada bir sürü var. Evet. Bu sadece binlerce fikirden sadece minicik bir şeyi. Yani bizim her bir yapımımızın, bakın her bir yapımımızın bir tekniği vardır. Ve 6 tane model demek bir kursta 6 tane modelden çıkacak olan 600'den fazla teknik olabilir. Bunlara dikkat edelim. Şimdi ben şunu arkadaşlar kursumuz ortalama 6 modelin yapımı baştan sona yapılacağı için kurs süresiyle alakalı bir şey diyemiyorum ama bir aydan fazla sürecek. Her gün eğleneceğiz yani böyle. Evinizde oturduğunuz yerde dersinizi alacaksınız. Kurs fiyatı da 9.500 lira olacak. Bilginiz olsun. Şimdi elimizde bir balen var. Balenimizin milimini de söyleyelim 10 milim. Arkadaşlar ilk adım olarak şurada bazen dikey çıkarız. Bakın şöyle tam net görün. Bazen dikey çıkarız. Bazen ilk adımı yatay olarak yaparız. Ben burada yatay yapmayı tercih ediyorum. Bu benim şahsi tercihim. Şu. Öncelikle ben göğüs ortası açıklığını bir sabitlemek istiyorum. Şunun da şöyle bir parça. Minicik bir parça. Öncelikle burayı tamamlayacağım. Ama buraya dikkat edin. Burada sevgili arkadaşlar glob üzerine binecek. Balen glob üzerine binecek. Anlaştık. Şöyle bir tamamlıyoruz. Arkadaşlar derslerimiz sabah saat 9'da olur. Dersler sabah saat 9'da. Tek model değil yahu. Kurs paket fiyatı 9.500. Bir model değil. Komple 6 modelin olduğu devasal paketin fiyatı da 9.500. Çok ucuz gelmiş olabilir. Şöyle. Arkadaşlar alın şimdi kamerayı, bana yardımcı olun. Şöyle. Bakın ilk parçayı ortaya yerleştirdim. Bunun da germesini ihmal etmiyorum. Böyle bastım geçtim yok. Hayır. Olmaz. Kabul etmiyorum. Gerin şunu. Yani kumaşınızı kontrol edin. Bunu da ilk dikimini balen globların üzerine gelecek şekilde ayarlayalım. Bu bizim ilk adımımız. Diyoruz ki bu orta alan kapanmayacak. Şu. Bakın kapanmayacak. Artık kapanmayacak. İstersek şuradan da bir tane atabiliriz. Bakın. Şuradan da bir tane atabiliriz. Yani hemen onu da yapalım. Minicik bir parça oraya da kesiyorum. Çok da önemli değil. Küçük bir parça. Şu. Burayı da gerelim bakalım. İstediğimiz şey şöyle gergin durması. Hemen bunu da alıyorum. Süper. Mikro çekimleri çok severim ben. Şu an detaylı gözüküyor. Evet, ne oldu? Bakın. Burada 2 hat burayı germiş oldu. Şimdi ise yukarıdan aşağıya bir tanesini yapacağım. Ve burası artık böyle, bakın şöyle duran manzara bu hale gelecek. Bakın böyle duruyor ya. Böyle olacak. Bu. Şimdi biz bunu alalım. Hemen şöyle. Anlaştık. Hemen şöyle şunun üzerinden başlatıyorum. Ve aşağıya doğru devam. Şimdi bedenciler de bize kızmasınlar. Ya hocam sır bırakmadınız. Bunu da göstermesi. Her şeyi gösterdiniz.
Herkes artık bedenlerini kendisi yapıyor. Öyle bayağısak kursunda sonra herkes artık kendi gelinliğini yapıyor. Umuyorum ki kızmıyorlardır. Şöyle bakın bunu da gerdim. Devam ettiriyorum. Bu da. Şöyle bir. Anlaştık. Şimdi bu böyle. Bir yaklaşın yanıma. Bakın germe yapılınca şekli yerine oturdu. En son bizi gülümsetecek, bizi memnun edecek. İnanın bana yapacak inşallah. Şurada da hemen size burada detayları vermek istiyorum. Orta balen yapıldı. Aynı işlem burada da yapılacak. Ama balen kullanım konusu içeride pis dikişlerimiz oluyor. Dikiş üzerine geliyor. Burada yapacağınız bir işlem söylüyorum. Yaklaşın. Şu globun altına bakın sırlar dökülüyor. Bilgiler dökülüyor. Buraya dikkat edin. Şurada bir çıt attık. Şurayı açtık. Burada da aynı işlem. Bir çıt da buraya attık. Bakın burada kesinlikle yeni öğrenenler veya bunu uygulayanlar vardır. Ama yeni öğrenenler için çok mutlu bir an. Çift dikiş yapmak yerine tek dikiş zamandan, görselde de bizi kurtarıyor. Alalım bir tanesini. Bir tanesini yapıp göstereceğim. Şöyle bir görün. Baleninizi globun üzerine buradan yerleştiriyorsunuz. Bakın şuraya. Burada 8 milim balen kullanırsanız daha güzel arkadaşlar. Bilginiz olsun. 8 milim var mı elimizde? O da 10 galiba. Şu. Bunu globun üzerine yerleştirin. Şu parçanızı. Var mı 8? Devam edeyim mi? 8'de göstermek istiyorum. Tam sağlıklı olsun diye. Var mı? Devam ediyorum. Yetiştik. Varmış. Hemen burada bir durdum. Öncelikle bir boyunuzu, bu 8 milim. Şöyle boyunuzu ayarlayın. Ne kadar lazım? Bu kadar lazım işte dedik. Tamam dedik buraya da. Aldık bunu. Elimizde balenimiz hazır. Şöyle bir görelim. Şu olay, bunu kaldırıyorsunuz. Bunu buraya yerleştiriyorsunuz. Hepimiz ikna oluyoruz şu anda. Ben de ikna oldum şu anda. Başlıyorum. Şunu bunun altına yerleştirin. Bilenlerimiz de vardır. Saygı duyuyorum. Şimdiden hepimizin ellerine sağlık. Şöyle bunun kumaşın altında kalacak şekilde tek bir dikiş yaptık. Devam ediyorum. Şimdi bir içeriye bakalım. Bakın. Kötü bir manzara yok. Ana dikiş, balen dikişi yanında. Şöyle bir görün. Bakın. Gördük. Böyle. Bu da bize güzel sonuç verecektir. Beğenenler, ikna olanlar bir yazsınlar. Arkadaşlarım, şimdi şöyle bir baktım. Sizi çok yormayacağım. Beğenenler, ikna olanlar bir yazsınlar. Ben artık bunu bu şekilde komplesini tamamlayacağım. Geliyorum yanınıza. Kaplamamız gereken, çalışmamız gereken, yapmamız gereken biraz işlemler var. Yani balenlerle zaman harcamayacağız. Bunu buraya yerleştirdik. Şöyle sizi bir alayım yanıma. Beğendik mi? Canlı online nasıl bu kadar güzel anlatılır? Severek, korkmadan, tedirgin olmadan, benim de yanlışlarımla, benimle gerçeklerimle. Yani doğrularım ve yanlışlarımla fark etmez. Ha siz, ha ben. Aramızda fark yok. Ben görevimi en güzel şekilde yapacağım. Şimdi yarayacaktır. Sizleri arkadaşlar Ekim ayına hazırlanın. Şimdi ben size buradan söylüyorum. 6 model olacak ama siz modele takılmayın. Tekniklere bakarım ben. Yani bir modelin tekniğinden neler alabilirsiniz onu öğreneceksiniz. Bir modelden 100 model almanızı sağlamaya çalışacağım. Evet, yüzükler de yakıyor. Teşekkür ederim. Bunun tekrarına da ulaşabileceksiniz. Arkadaşlar 6 Ekim'deki kursumuzun ön kayıtları şu anda açık. Bana güvenebilirsiniz. Şu kocaman atölye, şu kocaman sistemler hepsi sizler için hazırlandı. Kurs fiyatı 9.500 olacak.
Sizler de hemen şimdi kaydınızı yaptırabilirsiniz. 0539 651 2064 6 modelin tamamının paket fiyatı bu. Yani bir kursta mesleğinizi elinize alacaksınız. Belki gelinlikçilere, belki de sektöre sizler üretim yapacaksınız. Belki de sizin aranızdan çok büyük marka sahipleri çıkacak ve büyüteceksiniz. Şimdiden sizleri seviyorum. Kurs kayıt hattımız 0539 651 2064. Eğer malzeme de almak isterseniz bayarslan.com'dan malzemelerinizi alabilirsiniz. Şimdiden kendinize iyi bakın. Yarın sabah saat 9'da hazır olun burada. Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ben hem sektörlü hem eğitmenim. Sadece öğretmen değil. Sektörlü ayrıdır. Öğretmen ayrıdır. Sunum başka bir meslektir. Biz bunun üçünü yan yana getirdik ve ortaya böyle bir cevher çıktı. Bu fırsatı kaçırmayın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.